Ben Esin. Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü Edebiyatı'nda lisans eğitimimi tamamladım. Daha sonra yüksek lisans ve doktora eğitimimi de yine Hacettepe Üniversitesi Seramik bölümünde tamamladım. Her zaman insan ve doğa ilişkisi ve etkileşimi üzerine çalıştığım ve düşündüğüm bir sanat pratiğim vardı. Malzemenin özüyle ilgili düşündüğüm, ifade yöntemlerini kullandığım bir üretim yapmaya başladım. Ve oradan insan ve doğa ilişkisi üzerine düşündüğüm daha farklı alanlarda, pratiklerde üretimlerime devam ediyorum. Video ve fotoğraf yöntemleri benim işlerime doğada iş yapmak üzerine çalıştığım zaman girdi. Çünkü onları bir kaydetme ve daha sonra izleyiciyle paylaşma yöntemi aradım. Ekranı ortadan kaldırmak için kavanozlar veya fanusları kullandığım, onların içerisinde suda kilin değişimini gösteren veya havayla, toprakla olan ilişkisini gösteren işler üretmeye başladım. Aslında hep belli bir yaşam ve ölüm süreci var benim işlerimde ve zaman çok önemli. Kille çalıştığım dönemde de atölyem bir laboratuvar gibi olmaya başladı. Çünkü bu malzemeleri ben okulda öğrenmedim. Fakat onu tekrar suyla, havayla buluşturmak, aslında o süreçleri geriye çevirmek, bunlar benim yeni deneyimlediğim ve kendi bulduğum şeylerdi. Sürekli deneyler yaparak, fotoğraflar çekerek, onları belgeleyerek kendime bunlarla ilgili arşivler oluşturdum. Son zamanlarda Gate 27'de de üzerinde çalıştığım bir bioart projem var. Ve yaprakları kullanarak ilerlettiğim bir proje. Bu bilimsel bir araştırma üzerinden ilerliyor. Yaprakların bir solüsyon içerisinde bekletilerek hücresizleştirilmesi sağlanıyor. Aslında içerisindeki canlı hücre ve klorofil yapısından arındırılarak sadece üst deri yapısı diyebileceğimiz selüloz yapısının ve damar yapısının kaldığı bir bünye elde ediliyor. Ve daha sonra bu bünye üzerinde kişinin kendi hücre yapısı ona aktarılarak insanlar için organ üretebilme ihtimali üzerine yapılmış bir araştırma. Biyokimya alanında çalışan arkadaşım Ilgın Göktürk'ün yardımıyla bu yaprakların hücresizleştirme sürecini 2019 yılında zaten gerçekleştirmiştim. Daha sonra kendi atölyemde bu yapraklarla uzunca bir süre geçirmem gerekti. Çünkü çok yeni bir materyaldi. İşte hangi yaprak nasıl tepki verecek veya onları nasıl kullanabilirim, nasıl sürdürülebilir hale getirebilirim diye birçok araştırma yaptım. Bu projeyi ilerletirken Sabancı Üniversitesi Biyoloji Araştırma Laboratuvarlarında Nur Mustafaoğlu ve ekibiyle çalışma imkanı buldum. Ve onlarla yaprakların damarlarına bazı sıvılar enjekte etmek, yaprakların üzerine hücre ekimi gerçekleştirmek veya onların pigmentleriyle ilgili bazı uygulamalar yapmak üzerine deneyler gerçekleştirdik. Gate 27'den haberdardım aslında. Bir arkadaşımın önerisiyle başvurdum ve bu şekilde yollarımız kesişmiş oldu. Doğal malzemeye daha kolay ulaşabileceğim ve sakin bir alanda vakit geçiriyor olmak benim pratiğim için aslında bayağı katkı sağlayıcı bir durum oldu. Ayrıca laboratuvarda çalışma imkanı bulmak çok iyiydi. Çünkü yapmak istediğim bazı deneyler vardı ve onlar üzerine çalışma imkanı buldum. Burada birçok görüşme yapma imkanım oldu ve herkes bunun mumyalanmış gibi olduğu, zamanda donmuş gibi olduğu ve daha sonra çürümeyecek olması bu yaprakları üzerine çok derinlemesine konuşmalar gerçekleşti. Ve bir biyolojik arşiv diyebileceğim bir oluşum yaratma sürecinin başındayım şu an aslında. Gate'de ortaya çıkan bir fikir oldu bu. Buranın sakin ortamı aslında çok iyi bir şekilde konsantre olma fırsatı sundu bana. Biraz geniş bir alanda olmak da iyi geldi. Çünkü biraz büyümeye ihtiyacı vardı aslında işlerimin. Biraz daha uzaktan bakılabilmeye ihtiyacı vardı. O yönden de bayağı katkı sağladığını düşünüyorum. Keza insanlarla buluşup görüşmüş olmak, onlara bu zamanı ayırabilecek fırsata sahip olmak, onların gelip böyle bir atölyede işlerini deneyimleyebilmiş olmaları ve görüşlerini belirtmiş olmaları da dediğim gibi geldiğim nihai noktada ve oluşturacağım yeni serinin nasıl bir yol izleyeceği konusunda bana çok yardımcı oldu. Bu fırsata sahip olmuş olmak gerçekten çok hızlı bir şekilde geliştiriciydi benim için. Belki kendi başıma bir yıl içerisinde yapamayacağım birçok şeyi
böyle bir hızlandırılmış bir şekilde gerçekleştirmiş oldum. Ayrıca burada ismini sayamadığım bir sürü insanla tanıştım ve hepsi bu sürecin en iyi şekilde gerçekleşmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. O yüzden hepsine çok teşekkür ediyorum ve çok seviyorum.